Tuvalin başına oturduğum zaman beni birisi yönetiyor gibi sanki. Buraya bunu koymam lazım. Buraya koymam lazım. Buna bunu koymam lazım. Son derece hızlı hareket ediyorum. Bu şekilde oluyor. Herhalde iş dünyamın getirdiklerini yansıtıyorum. Beyin korkunç bir şey. Beyni anlatmak mümkün değil. Siz bana beynimi soruyorsunuz. Ben size beynimi bir soruyla, bir açıklamayla nasıl anlatabilirim? Ablam bana resim kitapları getirirdi. Bunların arasında Miro en çok ilgimi çekeniydi. Miro'da çocuk zannediyordum çünkü resimleri çocuksudur onun. Sonra devam etti. Devamlı resimlere baktım. Lisedeyken Lautrec hayranıydım. Zamanla geçti, değişti. Resme girmek istedim. Hep aynı şeydir. Ankara'da oturuyorduk. İstanbul'da okumamın uygun olmadığını ailem söyledi. Üniversiteye gittim. Bitti. Sonra iş hayatı derken uzun yıllar geçti. Bundan 25 sene önce işte çalışıyordum. Her şeyi bırakıp resme başladım. 8 sene özel dersler aldım. 3 sene özel sanat tarihi. 3,5 sene Mehmet Güler Yüz'le çalıştım. Özel hocalarla çalıştım. Önce başta figüratif çalıştım. 200 sene. Sonra kendi atölyemi kurdum. Genelde söylenen bir şey vardır, ilham bekliyorum diye. İlham beklemek diye bir şey söz konusu değil bende. Devamlı resmi düşünüyorum. Yani hayatım resim benim. Daha önce de söyledim. Pek fazla basınla ve medya ile ilgim yok. Günün 5 saati benim resim çalışarak geçer. Otururum, düşünürüm ve yaparım. Bu şekilde oluyor. Yani bana göre ilham insanın içinde. Beklenip gelinecek bir şey değil. Bir resim yapıyorum. Resimlerimin çoğunda bir sır, uzay vardır. Ama ağaca benzetiyorlar, kuşa benzetiyorlar ve onunla mutlu oluyorlar. Ne kadar güzel bir şey. O da öyle. Onun için resimlerin isimliği yoktur. İsim koymamanın nedeni o. Herkes beynindeki hayal gücüne göre resimlerimi yönlendirsin, düşünsün derim. Hiçbirine isim koymam. Soyut sanatçı özgürdür. Çünkü beynindekileri yansıtır. Kuralları yoktur soyut sanatçısının. Eğer figüratif sanatçısı olsaydım özgür olduğumu söyleyemezdim. Çünkü belli bir şeye bağlı çalışıyorsunuz. Ama soyutta öyle değil. Beyinle çalışıyorsunuz. Onun için özgürüm. Resimlerimi belli dönemlerde yeniden gözden geçiriyorum. Bakıyorum, burada bunun olması lazımdı diyorum. Senelerle insanın düşünceleri de değişiyor. Bazıları kalıcı oluyor, bazıları kalıcı olmuyor. Bakıyorum, buraya şunların olması gerekli diyorum. Ona göre çalışıyorum. Aradan 1 sene daha geçiyor, 2 sene daha geçiyor, 3 sene daha geçiyor. Yok diyorum, bu böyle değil. Bunun tümden değişmesi lazım veya şuralarında değişmesi lazım. En son halinde memnun olana kadar. Depomda son halindeki resimler vardır genelde. Öbürküleri bir kenara alırım, değiştirmek istediklerimi. Bir iç mimarla çalışıyorduk. Bir franchising şirketine resim istedi benden. 6 tane resim ve 6 tane daha da fazla, 8 tane olabilir. Geçmiş zaman, epey zaman oldu.
Verdim, koydum. Astılar. Sonra mimar personele sormuş. Demiş nasıl buluyorsunuz demiş resimleri demiş. Personel de demiş ki sabahleyin bir uğursuzlukla dükkana geliyoruz. Işıkları açıyoruz demiş. İçimize enerji doluyor demiş. Bu benim için en büyük iltifatlardan biriydi. Budur. Sanat budur işte. Diyor ki bazı sanatçı arkadaşlar, resimlerim çocuklarım gibi diyorlar. Bir insanın resmi çocuğu olabilir mi? Bu bence mümkün değil. Çünkü neden? Onları göstermek için veriyoruz. Mutlu olmaları için veriyoruz. Ve verirken de her resmimi şunu söylüyorum. Size şans ve mutluluk getirsin diyorum. Her resmin verişimde. Bütün herkese ama. Yalnız şu benim biraz irite ediyor. Teknolojinin çok fazla sanatın içine girmesi beni irite ediyor. Çünkü insanın beyninden uzaklaşıyor. Tekniği belki biraz yaşlı işi bu ama zamanla daha da farklı olacağına inanıyorum. Mehmet Güler Yüz hocamın bir sözü var. Ben herkese özgür olun diyorum. Sen camı açıp kendini camdan aşağı fırlatıyorsun demişti. O özgürlüğü ben 25 sene önce de yaşıyordum, şimdi de yaşıyorum. İnsan genetiği öyle bir genetik ki mutluluklar var, sevinçler var, üzüntüler var, her şey var. Eğer bunlar sürekli olsa insan olmazdı. Hormon düzenimiz bu şekilde. Ve geçici onun içinde sanat. Sanatı kalıcı yapmamız mümkün değil. Sanatı ancak mutlu anlar şeklinde görebiliriz. Seyirci gelir, seyreder, mutlu olur ve gider. Çok uzun süre kalmaz. Çok daha mutlu anlar yaşamak istiyorsa alır evine hapseder. Belli bir yere asar. Fakat sanat dünya için çok güzel bir şey. Fakat dünyayı kurtaramaz. Çünkü içimiz farklı. İçimiz biraz farklı. En sevdiğim ressam Van Gogh'tur. Van Gogh'un resimleriyle beraber hayatı beni çok cezbeder. Çünkü hakiki ressam odur. Bütün hayatını resme vermiştir. Bütün hayatı resimdir. Ressam deyince aklıma Van Gogh gelir. Bir rahiple konuşması var. Rahip diyor ki, peki diyor bunu diyor, rahip miydi? Yalnız bir kişiyle görüşmesi var. Yanlış adlandırma olabilirim. Ya hastanede konuştu bunu ya rahiple konuştu. Diyor ki, peki diyor iyi bir ressamsın olduğunuzu düşünüyor musunuz diyor. Hiç resim satamamışsınız diyor. Parasızsınız da diyor. Sizi anlamıyorlar o zaman diyor. Tanrı'nın belki diyor beni gelecek nesiller için bıraktığına inanıyorum diyor. Benim içimde bu umut var. Belki bütün sanatçıların içinde bu umut vardır. Ama benim içimde de bu umut var. Belki ileride diyor. Belki ileride gençler resimlerime bakarlar. Belki ileride resimlerim daha farklı adlandırılır. Budur benim isteğim. Bütün sanatçıların isteği de budur. Bakın Van Gogh da aynı şeyi söylemiş. Van Gogh'un sonradan bir filmi yapılmış. Yeni Çağ'da Van Gogh yaşıyor gibi gösteriyorlar ve Louvre'da gezdiriyorlar. Louvre'da gezdirirken Van Gogh'un metini Van Gogh kendisi duyuyor ve çok mutlu oluyor. Bunlar boş, bunlar anlamsız. Birisi ölüyor, sosyal medyada bakıyorum göklere çıkartıyorlar. Kardeşim siz bu adam veya kadın yaşarken neredeydiniz? Öldükten sonra hep oluyor bunlar. Yapacak bir şey yok.
İnsanoğlunun yapısı bu. Çok uğraşıyorum. Beyni nasıl resme dökebilirsiniz? Bu mümkün mü? Çok uğraşıyorum ama beyni insanlar çözemedi. Ben resmimle nasıl çözeceğim onu? Ama elimden geleni yapıyorum. Bakın imzalarımda benim paraf vardır. Hakiki imzam arkadadır. Önde paraf vardır. Parafın olmasının nedeni resmi rahatsız etmemek. İkincisi, inancım çok büyüktür benim. Allah'a inancım çok büyük. Onun da eli var bu resimlerde.